Geliyor Başlattım. herhalde size. Tamamdır. İyi sunumlar hocam. Teşekkürler. Görüyorsunuz herhalde değil mi? Evet hocam. Tamam. Herkese merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmiş olduğunu e, dalga kanalı sistemine ait gerçek zamanlı olarak dalga üretimi noktasında LabVIEW ve FPGA tabanlı kontrolcü tasarımı sunumu gerçekleştireceğim. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon bölümünde çalışmaktayım. Öğretim görevlisi doktor olarak. Bunun içeriğine baktığımız zaman toplamda 4 bölüme ayırdım. Kısa sürmesi açısından biraz test alınmasının uzun sürmüş çünkü. Birinci bölümde giriş dalga kanalı sistemlerinden bahsedeceğiz. İkinci bölümde elektronik mekanik bileşenler. Üçüncü bölümde hidrolik silindir sisteminin konum kontrolünün gerçekleştirilmesi. Dördüncü bölümde ise dalga üretimi ve deneysel sonuçlar olmak üzere paylaşımda bulunacağız. Dalga kanalı sistemleri bilmeyen ya da ilk kez karşılaşacak kişiler için şöyle açıklamak gerekiyor. Dalga kanalı sistemleri aslında laboratuvar ortamında kapalı bir alanda kontrollü şekilde okyanus ya da deniz yüzeyindeki dalgaların simülasyonunun gerçekleştirilmesi üzerine kurgulanıyor. Yani deneysel olarak siz bu dalgaları kontrollü ortamda tekrar tekrar üretiyorsunuz ve bu dalgaları farklı fiziksel yapılara maruz bırakarak fiziksel yapılar üzerinde bir takım ölçümler alıyorsunuz. Ama bizim alanımız elektrik elektronik mühendisliği olduğu için biz sadece istenilen dalganın konum kontrolü ile birlikte üretilmesi noktasında çalışmıştık. Tezin yenilikçi noktası ise şuydu. Normal şartlar altında bir dalga kanalında ya da bir dalga sisteminde, üretim sisteminde dalgayı ürettiğiniz zaman bunu gerçek zamanlı olarak kontrolcüye girmiyorsunuz. Neden? Çünkü bu alanda genelde inşaat mühendisi, kıyı mühendisi ya da gemi mühendisliğindeki araştırmacılar çalışıyor. Bu araştırmacılar da kendi kullanmış oldukları su dalgası teorilerine göre kontrol ettikleri sistemde işte hidrolik bir silindir varsa bu hidrolik silindirin stronu birinci su dalgası teorisi ya da ikinci su dalgası teorisine göre hesaplıyorlar. Dalgayı üretiyorlar. Dalgayı ürettikten sonra dalgayı gerçek zamanlı olarak kayıt ediyorlar ve üretim bittikten sonra, deney sonlandıktan sonra bakıyorlar gerçek zamanlı olarak dalgayı ürettik mi, istediğimiz frekans ve genlik bileşenini barındırıyor mu? Eğer barındırmıyorsa ya frekansı artırıyorlar, frekans tarafında bir eksiklik varsa ya da genlik noktasında tepeden tepeye dalganın yüksekliği noktasında eksik varsa da bunu tamamlamak üzere tekrar bir ayar yapıyorlar. Tekrar online kayıt alıyorlar ama offline inceleme yapıyorlar. İşte bu durumu düzeltmek açısından biz gerçek zamanlı olarak dalganın konum kontrolü ile hidrolik bir silindirin konum kontrolü ile üretilmesi noktasında da çalıştık. Dalga kanalı sistemleri aslında sol üstte gözüktüğü gibi dikdörtgen bir yapıda geleneksel olarak çalışılmaya başlanmış. Daha sonrasında kare yapıda ve dört tarafında her köşeden dalga ölçücüler kullanılarak farklı dalgaların üretilmesi sağlanmış. Devam eden süreçte silindirik yapıya ya da dairesel yapı dediğimiz yapıda farklı su formlarının yani su dalga enerjisinin tek bir noktada toplanarak üretilmesi sağlanmış. Ya da yeni çıkan sistemlerde de bu e, C şeklinde ya da L şeklinde geçen yapıda çeyrek dilim dalga üreticiler kullanılarak dalganın üretilmesi sağlanmış. Bu dalga üretim sistemlerine baktığımızda dünyanın birçok yerinde aslında farklı boyutta, tabii ihtiyaca binaen değişen dalga kanalı yapıları var. İşte bunların içerisinde metal blok olanları var, beton blok olanları var, ahşap olanları var. Boyutu işte 100 metreyi aşanlar var. İşte İran'da olan mesela 400 metre, 6 metre, 4 metre şurada gözüken dalga kanalı sistemi gibi. Genelde bunlar ne için kullanılıyor? Genelde işte kıyı ya da yapı mühendisliği ya da gemi mühendisliğinde bir yapıyı, bir kıyı yapısını ya da bir geminin gerçek ölçeğini işte 30'da bir, 300'de bir geminin boyutuna göre küçülterek dalga kanalı içerisinde yüzdürüyorsunuz ve hangi yönden gelen dalgaya ne şekilde dayanıklılığı var sistemin bunu ölçümlüyorsunuz. Ya da su dalgasını üreterek bu su dalgası üzerinden enerji eldesinde kullanıyorsunuz bu sistemleri. Tabii bu sistemlerde dalgayı üretme noktasında fiziksel bir malzemeye ihtiyaç var. Bu fiziksel malzeme de sol üstte verildiği gibi piston tür olarak geçen ve sadece X ekseninde ileri ve geri yönde hareket eden bir plakayla olan yapı olmak üzere. Hemen altında yer alan flap tür olarak geçen ve dalga kanalının zeminine menteşelenmiş durumunda bulunan bir yapı olmak üzere sadece yine aynı şekilde hidrolik silindir tarafından ileri ve geri yönde kontrol ediliyor ama dalga kanalının zeminine sabit olduğu için
Tabii bu sistemde titreşim meydana geliyor. Bunu daha sonraki slaytta zaten aktaracağım. Devam eden C ile gösterdiğimiz yerde ise dikey eksende yukarı ve aşağı doğru hareketle dalga yapıcı bir kama ya da üçgen formunda olacak şekilde dalganın üretilmesi sağlanıyor. Daktür olarak geçen D'de gösterilen yerde ise dalganın üretilmesi ve aynı zamanda karşılanması sağlanıyor. Yeni türdeki dalga üreticiler olarak da geçen bir sistem bu. Bizim kullanmış olduğumuz dalga kanalı yapısı işte Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bulunan 24 metre uzunluk, 1 metre yükseklik ve 1 metre genişliğe sahip olan bir dalga kanalı sistemi. Bu dalga kanalı sisteminde genelde dalga üretim bölgesi olarak isimlendirdiğimiz ve fiziksel olarak suyun iktirilmesiyle dalganın üretildiği bir kısım yer alıyor. Son noktada dalga kanalının sonunda yani dalganın ilerlediği noktada sonlanma noktasında ise dalga sönümleme bölgesi olarak geçen bir bölge var. Bu bölgede genelde pasif sönümleyici olarak geçen işte ya da kıyı tipi sönümleyici olarak geçen sönümleyiciler bulunuyor. Bu sönümleyiciler aynı deniz tabanında olduğu gibi ya da bu kumsal yapılarında olduğu gibi gelen dalgayı sönümlemek üzere kullanılıyor. Model bölgesi dediğimiz bölgede ise dalga üretim bölgesi ile dalga sönümleme bölgesi arasında kalan bütün alan model bölgesi olarak kullanılıyor ve burada ne yapıyorsunuz? Dediğimiz gibi farklı beton bloklar üzerinde ya da gemi blokları üzerinde deneyler gerçekleştirebiliyorsunuz. Dalga üretim bölgesinin arkasında kalan yani hidrolik silindirin arka kısmında kalan noktada ise dalgayı üretmek için plakayı hareket ettirdiğinizde ileri ve geri yöndeki suyun hareketine bağlı olarak geri tarafta bir dalgada gürültü oluyor. Yani hani fiziksel olarak dalga yansıması oluyor. Bu yansımayı en aza indirgemek için bu yapıyı kullanıyoruz. Dalga sönümleme bölgesine geldiğimizde ise aynı şekilde üretmiş olduğumuz dalganın kıyı şeridinde sönümlenmesini istiyoruz ki daha temiz, daha düzgün bir dalga formu elde edebilelim. Eğer bu iki yapıyı kullanmayacak olursak sürekli olarak dalgalar belli noktadan sonra kanalın sonuna çarpıyor, geri geliyor, tekrar yeni dalga üretiyorsunuz. Gitgide büyüyen bir harmonik şeklinde dalga formu da bozularak devam ediyor. Bizim test çalışmamızın özgün ve önemli noktadaki katkısı şu aslında. Herhangi bir şekilde kıyı mühendisi ya da farklı bir multidisipliner alandan olmak zorunda değil kişi gelip istediği dalga yüksekliğinin, üretmek istediği dalga yüksekliğinin boyunu giriyor ve frekansını giriyor. Buna bağlı olarak da otonom şekilde dalganın sürekli olarak gerçek zamanlı biçimde üretilmesi sağlanıyor. Tabii bunu yapmak için nasıl bir sistem geliştirmek durumunda kaldık? Şöyle, sistem üzerinde NI Compact Rio 9074 bir kontrolcü vardı. Bu kontrolcü içerisinde bildiğiniz üzere hem bir FPGA yapı var hem de Real Time Target yapı var. Burada çift katmanlı yapıda biz şunu sağlıyoruz. İlk başta hidrolik silindirin konum kontrolünü lineer cetvel üzerinden ölçümlüyoruz. Bunu hidrolik silindirin konum kontrolcüsü olarak kullandığımız işte PI denetleyici ya da Takagi Sugeno tabanlı bulanık mantık denetleyiciye gönderiyoruz. Daha sonra alt katmanda bu işlem gerçekleşiyor. Üst katman dediğimiz yapıda ise dalganın yüksekliği sürekli olarak ölçümleniyor ve gerçek zamanlı olarak hidrolik silindirin konum kontrolcüsündeki referansı güncelliyor. Her iki döngüde toplamda 1 milisaniyede çalışıyor. Bunlar zaten birbirine paralel olarak çalışan eş zamanlı döngüler. Real Time Target tarafında ise sadece kişinin parametrik ayarlar yapmasını sağlıyoruz. Yani işte ne yapacak? Dalgayı kaydedecekse bunu Real Time Target tarafında yapıyor. İşte dalgayı görüntüleyecekse bunu Real Time Target tarafında yapıyor gibi. Bunun için kullanıyoruz. Dalga ölçümünü ile gerçekleştiriyoruz. Yüzey temaslı prop sensörlerimiz var. Bu prop sensörler üzerinden verileri sürekli olarak okuyoruz ve tepeden tepeye dalga formunu çıkartıyoruz. Tabii üretilen su dalgası noktasından geldiğimiz zaman sol tarafta verildiği gibi örnek veriyorum mavi renkli ve kırmızı renkli dalgaları ayrı ayrı dalgalar olarak düşünün. Üst taraftaki mavi olan ya da lacivert olan renkli dalga üretmek istediğinizde tepeden tepeye işte 5 yukarıda 5 de aşağıda bir genlik olacak şekilde toplam 10 genliğe sahip bir dalga formu var ve frekansı tek bileşenden oluşuyor. Düzensiz dalga formu dediğimiz yapıda ise sağ tarafta bu dörtlü olan sinyalin toplanmış halini görüyoruz farklı şekillerde. Bu da düzensiz dalga formu olarak geçiyor tabii çalışmada. Bu alandaki çalışmalarda. Şimdi biz tezin ilk başlangıç kısmında işte bu ilk kurulan aşamada şöyle fret tur olarak geçen dalga kanalı zeminine sabitlenmiş bir menteşeli yapı vardı.
Bu menteşeli yapı üzerinden biz kontrolü sağladığımız zaman düzgün çalışmayı tabii ki sağlıyordu ama belli bir deney süresinden sonra şunun olmaya başladığını fark ettik. Sürekli olarak titreşimler meydana gelmeye başladı ve buradaki menteşe dalga kanalı zeminine sabitlendiği için bu menteşe esnek yapıda davranıyordu. Yani plaka esniyordu. Plaka esnediği zaman da dalga formu bozuluyordu. Bunu aşmak açısından da plakayı rigidleştirmek istedik ve rigidleştirme kısmından sonra ise şu plakanın arka tarafına metal bloklar yerleştirdik. Bu metal blokları yerleştirince bu kez evet plaka esnemedi. Çok rigid bir şekilde çalıştı ama bu sefer de dalga kanalı zemininden çok ciddi titreşim meydana gelmeye başladı. Bizim ölçüm proplarımız dahi sallanmaya başladı. Yine dalga kanalı üstünde gördüğünüz şuradaki lazer sensörlerle de fiziksel olarak limitleme için kullanılıyor. Kendi kontrolcümüzün dışında bir PLC ile sistemin güvenliğini riske atmamak açısından. Burada gördüğümüz gibi menteşe yüzeyinden ileri ve geri yöndeki harekette belli bir su dalgası formunun üretildiğini görüyoruz. Şu H ile gösterilen nokta bizim için sabit su derinliği olarak geçiyor. İşte test çalışmasında biz bunu hem 50 santim hem de 60 santim olarak değerlendirdik. Tekrar özetleyecek olursak kullanıcı geldiği zaman buradaki su seviyesinden de bağımsız olarak herhangi bir matematiksel formül yapısı kullanmadan doğrudan gerçek zamanlı olarak dalga üretmeyi hedefliyor ve bunu sağlıyor. Daha sonra bu Flat tür dalga üretici yapısını alıp piston tür dalga üreticiye çevirdik. Piston tür dalga üretici yapısında şurada dış tarafta taşıyıcı bir iskelet var. Bu piston tür dalga üretici taşıyıcı iskelet üzerine yükü biniyor ve ileri geri yönde hareket ediyor. Dalga kanalı üzerine herhangi bir teması bulunmuyor ve daha düşük stroklarda daha yüksek dalga genlikleri üretebiliyoruz. Elektronik ve mekanik bileşenlere geldiğimizde dalga üretimi için kullandığımız piston tür dalga üretici şekilde verildiği gibi. Devam eden noktada dalga ölçüm proplarımız var. Dalga ölçüm proplarımızda Wellingford marka ölçüm propları ve bunu da yine kompaktör üzerindeki analog giriş modülüne veri olarak alıyoruz. Daha sonrasında ise kıyı tip sönümleyici var. Kıyı tip sönümleyici de %20'lik bir eğime sahip olan bir pasif sönümleyici. Aktif sönümleyici yapısında ise nasıl oluyor? Tıpkı şurada gördüğümüz yapıda olduğu gibi burada bir sönümleme yapısı oluyor. Siz dalgayı ürettikten sonra ileriye doğru yönlendiriyorsunuz. Gelen dalgayı karşılamaya çalışıyorsunuz. Aslında bunu dalga kıran yapılarda kullanılabilir bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Yine sabit su derinliğinin devam eden noktasında pasif dalga sönümleyicilerse dalga üretici kısmın arkasında yer alıyor. Bizim hidrolik silindirimiz normalde hidrolik servo silindir olarak geçiyor ve 0 ile 700 mm arasında bir stroke değerine sahip. Hidrolik oransal yön kontrol varfıyla kontrol ediyoruz biz bunu. Eksi 10 volt ile artı 10 volt arasında NR9263 modülüyle. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde de kontrolcümüz var. Burada NI9074'ü görüyoruz. NI9263 ve NI9215 modülümüz de burada gözükmekte. Yine bizim lineer cetvel üzerinden aldığımız veri akım dönüşlü olduğu için burada son noktada gerilimi çevirmemiz gerekiyordu. Çünkü elimizde gerilim modülü vardı sistemde. Şu sağ tarafta gördüğünüz yapıda ise 8 kanallı bir dalga ölçüm yapısını görüyorsunuz. Genel olarak endüstriyel kontrolcü üzerinden analog giriş ve analog çıkış modülleriyle ne yapıyoruz? Sürekli olarak dalgayı ölçümlüyoruz. Dalgayı ölçümledikten sonra hidrolik servo silindirin konum kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken tabii ilk başta proje noktasında real time target tarafında çalışıyorduk ama paralel döngüde bu real time target'ta gecikmeler olduğunu ve hidrolik sistemi bu en ufak yani 1 milisaniyenin üzerindeki döngü hızlarına çıktığınızda yavaşlamalarına daha doğrusu çıktığınız zaman sistemde osilasyon meydana geldiğini gördük ve düzgün bir şekilde kontrol yapamıyorduk. Kontrol döngüsü de sapıtmaya başlıyordu zaten. Bunu aşmak açısından da biz FPGA tabanlı yapıya geçtik. Bu FPGA tabanlı yapıda da hatta Emre Bey'in yine bu LoveWeave Türkiye etkinliklerinden bir tanesi söylediği bir şey vardı. İşte LoveWeave Cloud portalı işte EduTR hesapları ücretsiz 3 ay deneme üzerine veriyor demişlerdi. Bunun üzerine biz de ilerledik. Bir de hakikaten çok rahatladı. Çünkü bilgisayarda uzun sürüyordu ama bulut platformuna geçiş yaptığımızda bu derleme süresi çok ciddi anlamda azaldı. Yine bu kontrolcü biraz görece eski kontrolcü olduğu için LoveWeave 19 versiyonuyla çalışıyordu sistem. Yine devam edelim. Bu noktada bir adet hidrolik silindir sistemi için kullandığımız hidrolik sistem kontrol panosu var. Daha sonrasında bu sistem içerisinde gördüğümüz işte 3 ve 4 numaralarda kompaktyon modüllerimiz ve kompaktiyonun kendisi yer alıyor. 2 numaralı yerde PLC'miz Delta marka. Bir numaralı kısımda ise otomatik sigortaların koruma rölelerinin elemanlarının yer aldığı kısım var.
Daha sonrasında en sağdaki kısımda ise uzak komuta birimi yer almakta. Yine devam ediyoruz. İşte Tolga Beylerin Ersin Hocalarla birlikte, Emre Bey'le birlikte kurguladığı sistemde şöyle bir hidrolik silindir var. Bu hidrolik silindir sistemi üzerinden 0 ile 700 mm aralığında siz stroke değeriyle ileri ve geri yönde silindiri hareket ettiriyorsunuz. Tabii burada mekanik olarak yine koruma noktasında işte 3 boyutlu yazıcıdan çıktıları alarak bir koruma eklentisi ekledik sisteme. Hidrolik silindirin orta noktası olarak da biz 300 milimetre ile 700 milimetre arasında çalışabilmesi için 500 milimetreyi belirledik. Yani dinlenme pozisyonu dediğimiz noktada 500 milimetre duruyor hidrolik silindir. Devam eden noktada 700 milimetreye kadar çıkabiliyor ya da aynı şekilde 300 milimetreye kadar inebiliyor. Ama 300 milimetrenin altına inmesine izin vermedik. Bu şekilde hidrolik yön kontrol noktasına geldiğimizde ise yine ileri ve geri yönde çalışması için hidrolik sistem şeması yansıda verildiği gibi kurgulanmış zaten. Hazır bir şekilde oluşturulmuş. Tabii sistem modelinin oluşturulması noktasında LabVIEW içerisindeki yapıları da System Identification Toolbox'ta kullandık ama burada tabii MATLAB tarafının sunduğu System Identification kadar çok geniş bir yelpazeye sahip değildi LabVIEW. Bu noktada biz de yine durum uzayı modelini çıkardık. Sürekli zaman, ayrık zaman, transfer fonksiyonu modellerini çıkardık. Farklı zamanlarda ölçümler aldık. İşte 2 milisaniye, 5 milisaniye, 1 milisaniye, 10 milisaniye olacak şekilde farklı sinüs formlarından oluşan sinyaller uyguladık herhangi bir kontrolcü olmadan. Hidrolik silindiri hareket ettirdik, konum verilerini kaydettik ve daha sonrasında bu verileri alıp MATLAB System Identification Toolbox'a attık. Daha sonrasında işte 50 saniyelik bir verimiz varsa bu 50 saniyelik verinin 30 saniyesini veri kullanarak modeli oluşturma noktasında son 20 saniyesini ise oluşturulan modelin doğrulanması noktasında kullandık. Tabii burada durum uzay modeli ve ARX modeli olarak geçen yapıda %99.92 çok yüksek bir uyum çıktı. Tabii burada kontrolcünün artık parametrelerini kestirmek istediğimizde yine MATLAB tarafından devam ettik. Tabii MATLAB tarafına geçiş yapınca şunu gördük. Aslında veriye uyum çok da önemli değil. Çünkü burada sizin sisteminizin BODA eğrilerini incelemeniz gerekiyor. Bizim hidrolik servo silindir sistemi de biraz frekansa göre tasarlanan bir sistem olduğu için bu birazcık tasarlanan sisteme göre olan transfer fonksiyon modeli sürekli zamanla kullandık burada. Yani %78.06'lık olan modeli kullandık ve 3. dereceden bir transfer fonksiyonu modeli elde ettik. Yansıda verildiği gibi. Bu transfer modeli üzerinden dalga kanalında hidrolik silindirin konum kontrolcüsünün kontrol parametrelerini saptadık. İlk olarak PI denetleyici üzerinden gittik ve sistemde sürekli zaman bir PI denetleyici oluşturduk. Burada gördüğünüz num'den yazan yerde zaten modelin kendisi var. Biz sinüzoidal bir formda sistem kontrolünü sağladığımız için yine burada bu KP ve KI yani PI katsayıların bulunması noktasında da sinüs formlarla optimizasyon üzerinden ilerledik. Ama optimizasyon üzerine ilerlemeden önce sistem aslında sunumun başında da bahsettiğim gibi normal şartlar altında kararlı yapıda çalışan bir sistem. Yani KP ve KI katsayıları PI denetimde zaten 0.2-0.1 etrafında çok iyi sonuç veriyor. Bunu doğrulamak açısından da İTAE tabanlı ve ceza tabanlı bir ödül fonksiyonu üzerinden işte grid search olarak geçen çapraz korelasyonlarla çalışan bir algoritmayla en yakın KP ve KI değerlerini bulmaya çalıştık. Burada da 0.2 KP değerini, 0.1 KI değerinin çok optimum noktaya yaklaştığını saptadık. Devam eden süreçte 3 tane algoritma belirledik. Dedik ki bir tanesi parçacık süre optimizasyonu olsun. Çok yaygın şekilde zaten 1995'ten beri kullanılan optimizasyonda geniş bir alan bulan bir algoritma. Daha sonrasında hariç şahinleri optimizasyonu kullandık. Devam eden noktada ise SMA adındaki slime node algoritması olarak geçen cıvık mantar algoritmasına geçiş yaptık. Şimdi bu algoritmayla ilk başta PI denetleyicindeki KP ve KI katsayılarını biz sadece ITER tabanlı olarak bulduk. Bunu yaparken PI denetleyici tarafında işte PSO için yansıda verildiği gibi bir algoritma yapısı üzerinden çalışıyor. Şu şekilde çalıştık. Örnek veriyorum 30 kez algoritma kendi içine deneme yapıyor. En iyi global base'i bulduğu noktada parametreleri kaydediyor. Daha sonra ikinci iterasyona geçiyor. İkinci 30 kez çalışıyor. 3'e geçiyor. Üçüncü 30 kez. Dördüne geçiyor. Dördüncü 30 kez. Bunu 20 kez yaptık. Daha sonrasında KP ve KI katsayılarının ortalamasını alıp en iyi global base'i bulduk ve
İşte PSO için buradaki KP ve KI katsayılarını kullandık. PSO'daki yapı aslında kuş sürülerinin veya balık okullarının ya da balık sürülerinin yiyecek arama gibi sosyal davranışlarını taklit eden yiyecek arama üzerine kurgulanmış bir yapı. Daha sonrasında Haris Şahinler optimizasyonu işte 2019 daha yakın tarafa geçiş yaptığımızda bu da Şahin'in avını bulmak için odaklandığı ve işte keşif tarafında mıyım yoksa sömürü dediğim ava odaklanıp avı kuşatma tarafında mıyım? Bunun üzerine çalışan bir algoritma. Yine bununla da KP ve KI katsayılarını e, bulduk, hesaplattık. Yine MATLAB tabanlı olarak bu işlemi gerçekleştirdik. Devam eden noktada bundan sonraki süreçte de Haris Şahinler optimizasyonu yansıda verildiği gibi çalıştı. Bir sonraki aşamada ise Mukuslu mantar ya da cıvık mantar algoritması olarak geçen SMA algoritmasına geçiş yaptık. Burada da aslında yapı bir mantarın besin yolunu oluşturulması ve besine en yakın, en güçlü bağı kurmasını üzerine kurgulanmış en az enerjili, en yüksek verim noktasında çalışıyor. Bu da 2020'de yani çok daha güncel bir yapıda çalışan algoritma. Burada da yine KP ve KI katsayılarıyla ne yaptık? Kontrolcünün katsayılarını bulduk ve deneysel sistem üzerinde bunu uyguladık. Buradaki bulduğumuz katsayıları. Daha sonra devam eden süreçte tabii buradaki kullandığımız bütün e, algoritma katsayılarının aynı şekilde PI denetleyicinin dışına çıkarak bulanık mantık denetleyici tarafına da geçiş yaptık. Bulanık mantık denetleyici tarafında Mamdani olarak geçen ve FIS dosyasıyla çalışan bir yapı üzerine değil, tam tersine matematiksel olarak yani FPGA içerisinde bunu yazabileceğimiz bir yapıyla çalışma yoluna gittik. Çünkü biz çalışmanın başlarında zaten bunu FIS dosyasıyla gerçekleştirdik real-time target tarafında ama 4 milisaniyeye kadar inebildik. 4 milisaniye de bizim istediğimiz bir süre değildi açıkçası. Çünkü modellemeyi bir saniyede yapıyoruz, dalga ölçümünü bir saniyede yapıyoruz. Kontrolü bir saniyede yapmaya çalışıyoruz ama bulanık mantığa geçtiğimizde daha iyi kontrol için hidrolik silindir noktasında bunun verimli olmadığını gördük ve 27 parametre olarak geçen bir Takagi Sugeno tabanlı bir bulanık mantık denetleyici tasarladık. Yine bulanık mantık denetleyici tarafında da sinüzoidal formda bir sinyal kullandık ve aynı sistem modeli yani 3. dereceden transfer fonksiyonu modelini kullandık. Daha sonrasında dedik ki işte kullanılan bu model aslında şurada matematiksel formu verilen işte AX artı BX artı C şeklinde çevirebileceğimiz farklı ateşleme açılarıyla yani farklı denklemleri ateşleyerek en sonunda matematiksel formdan çıktı elde ederek kullanabileceğimiz bir yapı haline geldi. Tabii burada bizim için 27 tane parametre vardı. Bu 27 tane parametre yazmak FPGA tarafında işi biraz karmaşıklaştırıyordu işlem yükünü çok etkilemese bile. Eğer yani işlem yükünden bir kastımız varsa. Bizim açımızdan kolaylık sağlaması noktasında da bu 27 parametreyi alıp biz bunları sadeleştirmek istedik. Yani bunların ortak kümeleri var mı? Benzer kümeler varsa zaten kuralları birbirine yakın satabiliriz diye. Daha sonra bunun içinde PSO ile optimize edilmiş bir yapı kullandık ve bunları yani bu 27 parametrenin her birini 9 parametreye düşürdük. 9 parametreyi düşürdüğümüzde ise Takagi Sugeno tabanlı denetleyici yansıda verildiği hale geldi. İlk başta işte error dediğimiz konum hatası işte 150 mm ile eksi 150 mm aralığında olabilir dedik. Hatanın türevini aldık. Dedik ki eksi 50 mm ile artı 50 mm arasında olabilir dedik. Sonra K matrisi, L matrisi ve C matrislerini tanımladık. İşte hatanın sıfıra eşit olduğu, hatanın negatif olduğu ya da hatanın pozitif olduğu durumları inceledik ve en sonunda bunları bir C katsayısıyla sabitleştirdik. Devam eden noktaya geldiğimizde ise burada 4 numaralı yerde ise artık hangi blok çalışacaksa bunun seçimini gerçekleştirdik ve 5 numaralı kısma geldiğimizde ise ham veriyi eksi 10 volt ile artı 10 volt arasına yeniden düzenlememiz gerekti. Güvenlik açısından tabii ki normal şartlarda algoritmadan çıkmıyor ama ne olur ne olmaz diye. Daha sonrasında çıkışa verdik ve aynı algoritma yapısı, aynı katsayılarla hem PI hem de Takagi Sugeno tabanlı denetleyicide KP, KI katsayıları ve K, L, C matrislerine ait katsayılar yansıda verildiği gibi oldu. Burada farklılık şu aslında. PI denetleyicide işte 30 kez çalıştırıyorsanız ve 20 iterasyon yapıyorsanız bunların her birinin ortalamasını alıyorduk. Aynı şekildeki yapıyı buna çevirdiğinizde Takagi Sugeno tarafında bu çalışmıyor. Yani Takagi Sugeno'da en iyi bulunan global besti kullanmanız gerekiyor. Yani bunların da ortalaması alayım dediğinizde çok farklı şeyler çıkıyor. Dolayısıyla tek olarak kullanmanız gerekiyor.
yine kullandığımız algoritmaların bizim sistemimiz için özellik karşılaştırma tablosu yansıda verildiği gibi oldu. Daha sonrasında bu katsayıları gerçek zamanlı sistem üzerine geçip denedik ve denedikten sonra dedik ki bizim bunları karşılaştırma metriklerimiz olsun. İTE olsun, RMSE olsun ve MAE olsun. Yani ortalama hata, kök ortalama, kara hata ve zaman aralıklı verilmiş mutlak hata integrali şeklinde devam etsin dedik. Bu üç yapıya göre bu parametrelerimizi değerlendirdik. Sonrasında dedik ki biz burada işte PI denetleyici tarafında HHO, PSO ve SMA için kullandığımız katsayılarla bir sinüzler form verelim ve bu sinüzler forma göre geri bildirim olarak ne alıyoruz? Bunları kaydedelim. Devam eden süreçte birim basamak sinyale geçtik. İşte basamak sinyale geçtiğimizde ise şunu gördük. İşte 500'den 600'e yani 100 milimetrelik bir sıçrama. Çok yüksek bir sıçrama. Normal şartlarda biz zaten 100 milimetrelik sıçramayı çok yani birden kullanmıyoruz. Çünkü su dalgası formu bozulduğu zaman bir kere onu toparlayamıyorsunuz dalga kanalı içerisinde. Bunlara bağlı olarak RMS, MAE, İTE kriterlerini bulduk sinüzodal tarafta. Basamak sinyali tarafına geçtiğimizde ise artık yerleşme zamanı, yükselme zamanı, aşım, karar durum hatası ve aynı şekilde RMS, MAE ve İTE tarafındaki karşılaştırması yansıda verildiği gibi oldu. Devam eden noktada ise artık dedik ki biz hidrolik silindirin konum kontrolcüsünü sabitledik. Hidrolik silindir konum kontrolcüsü tarafında Takagi Sugeno tabanlı ve HH tabanlı yapı bizim için en uygun yapıyı sağladı. Şuna bakmamız gerekiyordu. Bir su dalgası üretiyoruz ama ürettiğimiz su dalgası formu gerçekten kontrol sinyalimizle eşleşiyor mu? Buna bakmamız lazımdı. Buna bakmak için de FFT analizi olarak geçen Fast Fourier transformu kullandık. Nasıl yaptık bunu? Yine verileri offline olarak kaydettik. Yani hidrolik silindirin konumlu kontrolünün Takagi Sugeno tabanlı olarak kullanıyoruz. Diyoruz ki hidrolik silindiri sen 100 mm ya da 50 mm toplam stroke yap. İleri yön, geri yön çalış. Su dalgasının sinyallerini topluyoruz 1 milisaniye aralıklarla. Daha sonrasında bunları alıyoruz. Kaydettiğimiz verileri MATLAB'a atıyoruz. MATLAB tarafında FFT'sini alıp baskın genliğine bakıyoruz ve orada şunu kendimiz ispatlamış olduk aslında. 0.5 Hz'lik bir kontrol sinyali uyguladığımızda üretilen su dalgasının baskın frekansı da 0.5 Hz oluyor. Ya da 0.6 Hz'lik bir kontrol sinyali uyguladığımızda 0.6 Hz'lik baskın bir frekansa sahip su dalgası üretiyoruz. Aynı şekilde 0.7, 0.8, 0.9, 1 bunların hepsini aynı şekilde hatta 1.1 yani tasarım kriterinin biraz üstüne çıktığımızda bile 1.1 Hz'de baskın frekansı yakalayabildiğimizi gördük. Eğer bunu göremeseydik zaten şunu yapmamız gerekecekti bizim. Gerçek zamanlı dalga yüksekliğini ölçmenin dışında bir de gerçek zamanlı olarak dalganın baskın genliğini ölçen bir kontrolcü de yazmamız gerekecekti yani kontrolcü tarafında. Ama buna gerek kalmadı. Bizim için çok ciddi bir işlem yükünü aldı. Düzenli su dalgası ve düzensiz su dalgası kısmına geçtiğimizde şurada gördüğünüz yapı birçok düzenli dalgadan oluşan yapı konuyu aktarmak açısından düzensiz forma geçtiğinde sağdaki gibi oluyor. Ve sizin bunu düzensiz formda dalga kanalında gördüğünüz yapı şu şekilde oluyor. Yani dalga kanalının sonundan ileriye doğru baktığınızı düşünün. Size doğru gelen dalga böyle oluyor. Düzenli su dalgası formunda ise yan kesitten baktığınızda şöyle ilerleyen bir dalga yapısı görüyorsunuz. Biz şu anda düzensiz dalga tarafına geçiş yapacağız. Düzensiz dalga tarafında ise artık bizim elektrik elektronik mühendisliği alanında iş farklı bir noktaya geçiş yapıyor. Bunu yapmak için de farklı enerji yoğunluğuna sahip spektrumlar kullanıyorlar dalga mühendisliği tarafındaki ya da kıyı mühendisliği tarafındaki hocalarımız. Onlar diyorlar ki bize hidrolik silindirin konumunu şu hesapladık. Bizim hesapladığımız noktaya göre hidrolik silindir burada olmalı. Bunu sağlamak için nasıl bir yapıyla çalışıyoruz? Real-time target tarafında hedef silindirin, hidrolik silindirin konumu var. Gerçekleşen dalga yüksekliği ve mevcut hidrolik silindir konum grafikleri yer alıyor. Buradaki verileri alıyoruz. Real-time target içerisinden yani kompakt iyon C sürücüsü içerisinden çekip FPGA tarafına atıyoruz DMA üzerinden. Daha sonrasında DMA üzerinden de hidrolik silindir konum verilerini referans konumlar üzerinden Takagi Sugeno tabanlı bir denetleyici ile hidrolik silindirin konum kontrolünü sağlıyoruz. Bunu yaparken de dalga ölçümünü alıyoruz, hidrolik silindirin konum ölçümünü alıyoruz ve yön kontrolünü sağlıyoruz oransal şekilde. Ve bu konum verileri nereden geliyor diyecek olursak da bu konum verileri de yine bu alanda çalışan hocaların üretmiş olduğu, kendi kullanmış oldukları düzensiz su dalgası formuna ait olan yapıdan geliyor. Burada bizim için elde ettikleri hidrolik silindir konumlarını veriyorlar en son noktada birçok formülden elde ettikten sonra
Biz de hem Compact Rio FPGA hem Compact Rio Real Time Target tarafında yukarıda verilen yapıyı, şu yapıyı, hem de FPGA tarafındaki şu yapı üzerinden ne yapıyoruz? Gerçek zamanlı olarak düzensiz su dalgası formunu üretmeye çalışıyoruz. Bir kısmı buydu çalışmanın. Devam eden süreçte ise artık düzenli su dalgası üretim tarafına geçiyoruz. Düzenli su dalgası tarafında ise dediğimiz gibi kullanıcıdan tamamen bağımsız şekilde kullanıcı geliyor, yani operatör geliyor sistemin başına. Sadece dalga yüksekliğini giriyor, dalga frekansını giriyor. Bunun üzerinden dalga üretimi gerçek zamanlı olarak sağlanıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu yaparken şu şekilde çalışıyor sistem. İlk başta dalga yüksekliği referansı ve frekansı giriliyor kontrolcüye. Daha sonrasında referans konumu üzerinden şurada gördüğümüz ilk başta çalışan konum denetleyicisi 5 saniye boyunca otonom şekilde 10 milimetre stroke üretiyor. Çünkü bizim dalga yüksekliğini ölçen problarımız dalga üreticimizden yaklaşık 9 metre uzaklıkta ve bu dalgaların düzenli formda üretilmesi tabii ki belli bir zaman alıyor ve dalganın oturması da. Daha sonrasında 5 saniyenin sonunda artık dalga kontrolcüsü, yani su dalgası yüksekliği kontrolcüsü devreye giriyor ve hidrolik silindirin kontrolcüsünün referansını güncellemeye başlıyor. Bu şekilde sürekli olarak gerçek zamanlı bir döngüde çalışıyor şu sarı alanda verilen yer. Real time target tarafı da yine bu kez DMFIFO ile veri çekiyor ya da doğrudan verilerin kayıtlanması işleminde, görselleştirdikten sonra kayıtlanması işleminde bize yardımcı oluyor bu noktada. Düzenli dalga formunda ise kullandığımız real-time target tarafı ve FPGA tarafı sağda, real-time target tarafı ise solda olacak şekilde bu yapıda gerçekleştirildi. İşte burada siz tarafındaki hidrolik silindirin kontrol tarafındaki periyodu seçiyorsunuz. FPGA'nin süresini seçiyorsunuz. FPGA'de biz 1 milisaniyenin de altına indik aslında. 25 mikrosaniyeye kadar zorladık ama tabii burada hesaplamaların, yani model oluştururken kullandığımız verilerin de 1 milisaniye olduğunu düşünürsek 1 milisaniyenin altına inmedik. Çünkü bütün optimizasyon yapılarını 1 milisaniyelik bir döngüde gerçekleştirmiştik. Şimdi sistemimiz nasıl çalışıyor peki? Şu alt kısımda görünen yer dalga ölçümü için kullandığımız nokta. Şurası bizim dalgayı ürettiğimiz kısım ve burası dalga sönümleme kısmı, arka tarafı. Burası ise kıyı tipi olarak geçen sönümleyici yapısı. Burası ise yine şuranın daha detaylı yakından görselleştirilmiş hali. Şu şekilde sistem biraz gürültülü çalışıyor tabii. Sol altta gözüken noktada sürekli olarak konumları alıyoruz. Burada su dalgasını sönümlüyoruz pasif sönümleyicilerle. Hidrolik silindirin konum kontrolünü yapıyoruz. Şurada dalganın sönümlenmiş halini görüyorsunuz. Sağ üst tarafta gelen dalganın sönümlenme yapısını görüyorsunuz. Sağ alt kısımda ise gerçek zamanlı olarak dalganın üretilmesini görüyorsunuz. Yine ilerleyen çalışmalarda burada araştırmacılar görüntü işleme tabanlı çalışmaları gerçekleştirsinler diye dalga kanalının bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah olacak şekilde yapılandırıldı. Bu şekilde bir dalga üretim sistemi gerçek zamanlı olarak laboratuvar ortamında çalıştırılmakta. Yine şöyle bir şey var tabii. Şimdi su dalgasını biz üretiyoruz. Hidrolik silindirin konum kontrolünü de yapıyoruz ama hidrolik silindirin konum kontrolünde koyduğumuz metrikleri burada koyamıyoruz. Çünkü su dalgası doğrudan modellenebilen bir yapıya sahip. İşte System Identification Toolbox tarafının hidrolik silindirin konum kontrolü için yaptığımız çalışmaları suyun kendisi için gerçekleştiremiyoruz. Çünkü suyu her defasında ölçmeye kalktığımızda suda sıçramalar meydana geldiği için ve su dalgası bir kere bozulduğunda farklı bir sonuç verdiği için sağlıklı bir ölçüm olmuyor. Bu noktada yüzey dalgalık indeksi dediğimiz su yüzeyinin dalgalılığına göre bir yapı kullandık. Üst seviye kontrolcü olarak da PI denetleyici kullandığımız için, yani dalga olarak geçen kısımda PI denetleyici dalgayı kullandığımız için burada da KP ve KI kaslarını deneysel yolla yine kaydettik. Dedik ki hidrolik silindirin konum kontrolcüsü zaten takıyıcı su yana tabanlı denetleyici. Biz burada üst seviye kontrolcü olarak PI denetleyici kullanacağız. İşte bu PI denetleyicinin ilk başta sadece oransal kullanarak, yani KP olarak KI olmadığı durumda 20-30 dakikalık test aldık. Hiçbir şekilde istediğimiz dalgayı yakalayamadık. Daha sonrasında KI'yi 0,1'de sabit tuttuk ve KP'yi 0,1'e çektik. Veri kaydı aldık. Daha sonra
suyun tamamen durağan hale gelmesini bekledik. Dedik ki işte KP02 olsun, KI01 olsun. Bu şekilde bir dalga kaydı aldık. Devam eden süreçte dedik ki KP03 olsun, KI01 olsun. Bir bakalım. Zaten SR yani yüzey dalgalılık oranlarına baktığımız zaman 0.3'e 0.1'de 0.99 yani 1'in altına inmeyi orada başardık. Zaten 1'in altına inmesek bile yine hidrolik silindirin konum kontrolcüsü olduğu gibi aslında KB ve KI'de 0.2-0.1 etrafında da biri bize veriyor yani. Hani bir değerini yakalamaya çalışıyorduk biz orada. Bunu yakaladığımız için de dedik ki artık biz dalga kontrolcüsünün de katsayılarını sabitleyebiliriz. Bunları da 0.3'e 0.1 olarak yani KP değerini 0.3'te, KI değerini 0.1'de olacak şekilde sabitledik. Devam eden süreçte dedik ki artık biz ne yapıyoruz? İşte 50 santim sabit su derinliğindeyiz ve 1.1 Hz, 0.7 Hz ve 1 Hz'de şu sol tarafta gördüğünüz gibi su dalgalarını üretmeye çalıştık. Dedik ki 10 santim su dalgasını biz ne şekilde yakalayabiliyoruz? Hangi süreden sonra yakalayabiliyoruz? Ya da dedik ki işte bundan sonraki süreçte genliği kısacağız. Yani 10 santime hedefliyorduk ama 5 santim gibi arada %50'lik bir fark olduğunda nasıl bir noktaya geliyor? Su dalgası formu nasıl bir davranış gösteriyor? 1 Hz ve 0.5 Hz'de sistem çalışıyor mu? Bunu gördük. Tabii bu yine hatırlatmakta fayda var. Fiziksel bir sistem ama e, hareket eden aslında yani içinde su bulunan canlı bir sistem de diyebiliriz bu sisteme. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz grafikler şu şekilde oluyor. Burada işte maviyle verdiğimiz noktada su yüzeyi değişimi, kırmızıyla verdiğimiz noktalarda ise hidrolik silindirin konum değişimine bakıyoruz. İşte şu noktadaki şu sıçrayış zaten ilk 10 saniyedeki otonom çalışmadan kaynaklı. İşte otonom çalışmanın sonucunu zaten burada görmeye başlıyoruz. Sonrasında ne yapıyor? Tırmanmaya başlıyor ve istediğimiz genliği yakalamaya çalışıyor. Tabii çok fazla değer olduğu için yani 600 saniyelik bir veri olduğu için elimizde bunun son 540 ile 544. saniyesine baktığımızda zaten formun düzgün olduğunu görüyoruz. Sabit su derinliği 50 santim, hedef dalga yüksekliği 10 santim ve hedef dalga baskın frekansı ise 0.5 Hz'di burada. Devam eden süreçte 0.7 Hz'e geçiş yaptık. Yine 50 santim, 10 santim performans metriklerini kullanıyoruz. Aynı şekilde otonom yapıda su dalgasını istediğimiz formda yakalıyor. Çok da uzatmamak adına bu şekilde 50 santimde istediğimiz gibi çalışıyor sistem. Dedik ki bir de biz bunu 60 santime çekelim. Bakalım 60 santimde ne olacak? Yani bizim bütün hesaplamalar 50 santime göreydi. Ama bizim iddiamız şuydu zaten. Biz otonom şekilde su yüksekliğinden bağımsız ve teorilerden, su dalgası teorilerinden bağımsız olarak bunu tamamen elektrik elektronik mühendisliğinin içerisindeki kontrol yapılarıyla bunu nasıl sağlayabiliriz diye bir çalışmaydı. Devam eden sürece geldiğimizde ise bakın şurada gördüğünüz gibi su yüzeyinde bu kez suyun kütlesine bağlı olarak artış ne yaptı? Daha fazla dalga yüksekliğini beraberinde getirdi bize. Tabii buradaki su kütlesindeki artıştan kaynaklı olarak da bakın su yüzeyi formu bir önceki slaytta olduğu gibi yani şurada olduğu gibi çok sinüse yakın bir halde olmuyor. Ve şunu keşfediyorsunuz. Aslında siz 60 santim genli yani 60 santim sabit su derinliğine çıktığınız zaman biraz frekanstan 5 santime indiğinizde de bu şekilde bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Biraz osilasyonlu yapı gibi gözüküyor ama 5 santim tutturmak çok zor. Yani su kütlesi yüksek, üretmek istediğiniz dalga yüksekliği küçük. Çok zor yakalayabiliyorsunuz bunu. Şurada bir saniye. Şurada zaman içerisinde şunu görmeye başlıyorsunuz. Aslında işte 50 santim sabit su derinliğinde ya da şöyle düşünelim. Sabit su yüzeyi 60 santimde sabit olsun mesela. 60 santimin üzerine 5 santim su dalga yukarıya çıkması gerekiyor ya da 5 santim aşağı inmesi gerekiyor ki 10 santim yakalayayım diyorsunuz ya. Bunu 60 santime geçirdiğiniz zaman su kütlesinde bu su dalgası yukarıya doğru kayıyor. Yani 65'e 55 olmuyor da 67'ye 58 oluyor mesela. Yani yukarıya doğru kayıyor ama tepeden tepeye olan genliği hiçbir zaman değişmiyor. Yine 60 santim su yüksekliğinde de bu su dalgasını üretmiş oluyoruz. Bizim tabii burada 50 santim, 60 santim sabit su derinliğini seçmemizdeki nokta yine hidrolik taraftaki yani inşaat mühendisliği laboratuvarındaki çalışma yapacak hocalarımızın, çalışma yapacak akademisyen kişilerin ihtiyaçlarının bunun içermesiydi. Biz de buna bağlı bir kontrolcü sistemi geliştirdik. Ne yaptık? Gerçek zamanlı olacak şekilde Compact Rio içerisinde 9074 donanımında hem FPGA hem de Real-Time Target'ı kullandık. Hidrolik silindirin modelini çıkardık. Hidrolik silindirin modeline göre Takeuchi Sugeno tabanlı ve PI denetleyici tabanlı bir kontrol yapısı geliştirdik.
Bu yapı içerisinde en uygun kontrolcüyü bulduk. Sugeno tabanlı oldu. Devam eden süreçte bu kontrolcülerin katsayılarını 3 farklı optimizasyon algoritmasıyla optimize ettik. Daha sonrasında verileri istediğimiz yani 10 milisaniyeye kadar çıktık burada. 10 milisaniye örnekleme veri adıyla kaydettik. Daha sonrasında işte sunmuş olduğumuz bu test çalışmasında FPGA tabanlı gerçek zamanlı bir denetim sistemiyle bir su dalgası kanalı içerisinde istenilen düzenli ve düzensiz forma sahip olan yapıların su formlarını düzenli tarafta sadece dalga yüksekliği ve frekansa bağlı olarak, düzensiz tarafta ise sadece hesaplanan hidrolik silindir konum kontrol verilerine bağlı olarak üretilmesini sağladık ve bu şekilde çalışmamızı sonlandırdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca çalışma yapmak isteyen araştırmacılar olursa da onları da yine Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde bulunan araştırma laboratuvarımızda ağırlamak isteriz. Ağzınıza sağlık hocam. Vallahi durmadan yaklaşık 40 dakika anlattınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ha, Bunun güzeldi. Yani öncesinde farklı bir bunun uygulama görmüş öncesinde bir olduk. evet yani farklı bir çalışma tabii bu noktada. Tabii bu noktada hem Ersin Hocam'ın hem Sabri Hocam'ın hem Tolga Bey'in hem Emre Bey'in çok büyük emeği var bu sistemde. Çünkü ben bu sistemin başına oturduğumda sistem hazırdı zaten. Hani belli tabii ki değişiklikleri yapmam gerekti ama ana omurga hazır olduğu için zaten o noktada çok şanslıydım açıkçası. Herkese nasip olmayacak bir sistemde çalıştım. Ve çok yaygın olmayan bir sistemdi. Beni zaten Lahvi ve Kompaktio tarafına iten iki hocam da şu anda beni dinliyorlar. Onun heyecanı da var zaten üzerinde. Onlar olmasa çok daha rahat hızlı bir sunum yapardım ama onların O çok vallahi olduğunu çok bilmek iyiydi. bile beni heyecanlandırıyor yani açıkçası halinde. Ağzınıza sağlık hocam. Güzel farklı bir uygulama görmüş olduk. Evet, teşekkür ederim. Farklı bir tecrübe. Videoyu da zaten şu an hatta ben şimdi müsaadenizle kaydı da bir durdurayım. Tabii ki. Sonra şey yapalım.